Herkese merhaba. Son zamanlarda teknoloji dünyasında duymadığımız yer kalmadı. Metaverse. Kimileri için bu internetin bir sonraki adımı, kimileri içinse tamamen abartılmış bir balon. Peki bu Metaverse dedikleri şey tam olarak ne? Gelecekte hayatımızı gerçekten nasıl etkileyecek? Gelin hep birlikte şu konuyu bir aydınlatalım. Evet, Metaverse deyince akla ilk bu geliyor değil mi? Kocaman sanal gerçeklik gözlükleri, havada uçuşan dijital karakterler. Ama hikaye bundan ibaret değil, hatta bundan çok daha fazlası. Peki işin aslı ne? Bu teknoloji hayatımıza nerede ve nasıl dokunacak? Nerede sadece bir hayal olarak kalacak? Hadi başlayalım. Bugünkü yol haritamız gayet açık. Önce şöyle bir dakikada neymiş ne değilmiş ona bakacağız. Sonra bugün elimizde hangi somut örnekler var onları göreceğiz. Gelecekte bizi ne bekliyor, hangi söylentiler doğru, hangileri yanlış bunları bir ayıklayacağız. Fırsatları ve riskleri terazinin kefelerine koyup son olarak da denemek isteyenler için birkaç pratik ipucu vereceğiz. Pekala, hazırsak karmaşık terimleri bir kenara bırakıp direkt konuya dalalım. En basit haliyle nedir bu Metaverse? Bakın, buradaki kilit ifade şu: birbiriyle bağlantılı sanal dünyalar. Yani bunu tek bir şirketin sahip olduğu devasa bir oyun gibi düşünmeyin. Öyle değil. Aksine farklı yerlerdeki sanal mekanların bir araya geldiği bir ağ gibi. Amaç da basit aslında. Gerçek hayatta yaptığımız sosyalleşmeye çalışma, eğlenme gibi şeyleri dijital bir evrene taşımak. Şimdi, bu ilkelerden en ilginci bence şu: kalıcı alanlar. Yani siz sistemden çıktığınızda o dünya yok olmuyor, yaşamaya devam ediyor. Avatarınız da sizin oradaki kimliğiniz haline geliyor. Ve en güzeli ne biliyor musunuz? Bütün bunlar için illa o pahalı VR gözlüklerine ihtiyacınız yok. Milyonlarca insan zaten bugün bu dünyalara bilgisayarlarıyla, hatta cep telefonlarıyla giriyor. Teori tamam da pratikte ne oluyor? Yani bugün, şu anda bu teknoloji somut olarak nerede karşımıza çıkıyor? Aslında farkında olmadan birçoğumuz bu dünyanın kapısından çoktan girmişiz bile. Mesela Fortnite'da bir konsere katıldıysanız veya Roblox'ta arkadaşlarınızla bir şeyler inşa ettiyseniz ya da iş için Microsoft Mesh gibi bir platformda sanal toplantı yaptıysanız, işte bunların hepsi o büyük vizyonun günümüzdeki küçük ama çok önemli parçaları. Yani özetle durum bu. Henüz hayatımızı baştan aşağıya değiştiren bir devrim yok ortada. Daha çok oyun, eğitim ve iş gibi belirli alanlarda hayatımıza yavaş yavaş giren, emekleme aşamasındaki bir teknoloji var. Peki bu küçük adımlar bizi nereye götürüyor? Geliştiricilerin ve büyük şirketlerin hayalini kurduğu o büyük resim tam olarak neye benziyor? İşte asıl zorlu kısım burası. Gerçek bir metaverse demek, diyelim ki Roblox'taki avatarınızla veya orada sahip olduğunuz bir eşyayla hiç zorlanmadan Fortnite'a veya başka bir sanal dünyaya geçebilmeniz demek. Düşünsenize, bir oyundaki kılıcınızı başka bir oyunda kullanabildiğinizi. İnanılmaz değil mi? İşte bunun olması için bütün platformların anlaşacağı ortak kurallar, daha ucuz cihazlar ve hepsinden önemlisi herkes için güvenli bir ortam lazım. Şimdi geldik en sevdiğim bölüme. Bu konu hakkında o kadar çok efsane dolaşıyor ki gelin en popüler olanları hızlıca bir çürütelim. Gelelim en büyük efsaneye. Metaverse demek, VR gözlüğü demek. Kesinlikle yanlış. Evet, VR size müthiş sürükleyici bir deneyim sunar, orası ayrı. Ama Metaverse'e girmek için bir zorunluluk değil. Tekrar söylüyorum, bugün milyonlarca insan bu dünyalara bilgisayarlarıyla, telefonlarıyla, konsollarıyla bağlanıyor. Ve bu durum bir süre daha böyle devam edecek gibi görünüyor. Bir diğer popüler mit, blockchain olmadan Metaverse olmaz. Şimdi blockchain teknolojisi dijital bir eşyanın size ait olduğunu kanıtlamak için harika bir araç olabilir, bu doğru. Ama Metaverse'ın varlığı için mutlak bir şart değil. Bugün en popüler platformların çoğu gayet merkezi sistemlerle ve kendi sanal paralarıyla tıkır tıkır çalışıyor. Hayır, yok öyle bir şey. Kimse sabah kalkıp akşama kadar sanal bir dünyada yaşamayacak. Bu, bilim kurgu filmlerine ait bir senaryo. Gerçekte olacak olan şey, Metaverse'ü belirli işler için bir araç olarak kullanmamız. Mesela uzaktaki bir ekiple 3 boyutlu bir prototip üzerinde çalışmak veya sanal bir müzede tarih dersi almak gibi. Hayatımızın tamamı değil, bazı anları için. Ve son bir mit, Metaverse, kuralların olmadığı, kanunsuz bir yer. Burası çok önemli. İnternetin olduğu her yerde kurallar vardır ve olmak zorundadır. Her platformun kendi kullanım koşulları, kendi topluluk kuralları var ve olacak. Yani burası kanunsuz bir vahşi batı değil, olamaz da.
Mitleri çürüttük. Şimdi gelelim madalyonun iki yüzüne. Bu teknolojinin bize sunduğu o müthiş fırsatlar ve tabii ki beraberinde getirdiği ciddi riskler neler? Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Bir tarafta ne var? Bir öğrencinin oturduğu yerden Antik Roma'yı gezebilmesi veya bir cerrahın sıfır riskle ameliyat provası yapabilmesi gibi inanılmaz fırsatlar. Ama diğer tarafta ne var? Bizim sadece tıkladıklarımızın değil, nereye baktığımızın, nasıl hareket ettiğimizin bile veri olarak toplanması riski. Dolandırıcılık, siber zorbalık ve özellikle çocukların güvenliği gibi çok ciddi konular var. Peki ne yapacağız? Bu riskler karşısında çaresiz miyiz? Tabii ki hayır. Yapılacak şeyler basit ama etkili. Platformların sunduğu ebeveyn kontrollerini ve güvenlik ayarlarını mutlaka kullanın. Hesaplarınız için 2 faktörlü doğrulamayı kesinlikle açın. Özellikle çocuklar için ekran süresine sınırlar koyun ve en önemlisi onlarla konuşun. Dijital dünyadaki tehlikeleri, kişisel bilgilerin neden paylaşılmaması gerektiğini anlatın. Bu atılacak en sağlam adım. Bütün bunları dinledikten sonra, tamam, ben de bir merak ettim, bir denemek istiyorum ama nereden başlasam diyenler vardır mutlaka. İşte onlar için basit, risksiz bir başlangıç rehberi. İlk ve en güzel haber, öyle binlerce liralık cihazlara falan ihtiyacınız yok. Telefonunuz, bilgisayarınız yeterli. İlk yapmanız gereken şey amacınızı belirlemek. Sadece meraktan sosyalleşmek mi istiyorsunuz yoksa işiniz için bir potansiyel mi arıyorsunuz? Bu soru hangi platforma yöneleceğinizi de belirleyecektir. Ve denerken şu 4 basit adımı aklınızda tutun, işiniz çok kolaylaşır. Öyle amaçsızca gezinmek yerine kendinize küçük bir hedef koyun. Mesela bugün şu platformdaki sanal sergiyi gezeceğim gibi. Zaman sınırı koymak çok önemli. Bir zamanlayıcı kurun, çünkü o dünyalarda zaman akıp gidiyor fark etmiyorsunuz bile. Sonunda da kendinize şu soruyu sorun. Bu deneyim bana bir şey kattı mı? Benim için kullanışlı mı? Cevabınız devam edip etmeyeceğinizi size söyleyecektir. Sanırım günün sonunda varmamız gereken en önemli sonuç bu. Metaverse bir gecede her şeyi değiştirecek sihirli bir değnek değil. Bu daha çok internetin ilk günleri gibi yavaş yavaş gelişen ve hayatımızın tamamını değil, sadece belirli anlarını dönüştürme potansiyeli olan bir evrim süreci. Bu görüntü aslında her şeyi özetliyor. Önümüzde hem müthiş olasılıklar, yeni yaratıcılık alanları var, hem de çözülmesi gereken bir sürü karmaşık sorun ve soru işareti var. Ve şimdi top sizde. Bütün bunları konuştuktan sonra size soruyorum. Sizce bu teknoloji ilk olarak hayatımızın hangi alanına damga vuracak? Eğitimde mi bir devrim yaratacak, iş yapış şekillerimizi mi kökünden değiştirecek, yoksa sadece eğlence anlayışımızı mı bambaşka bir seviyeye taşıyacak? Düşüncelerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Haydi, yorumlarda buluşalım.